Algıda seçicilik mi var yoksa evren bize işaretler mi gönderiyor? Gerçekten bu algıda seçicilik var. Evren sana mesaj Evren göndermiyor. mesaj göndermiyor. Evren mesaj gönderirse farklı gönderir bence. Nasıl gönderiyor? Evren sana mesaj gönderirse senin hayatını kökten değiştirir. Algıda seçicilik de evrenin, hayatın sana gönderdiği işaretler arasında bence çok fark var. İşaretleri biz mi yaratıyoruz yoksa var olan işaretleri mi fark ediyoruz? Peki hayatın tamamen rastlantısal olması mı yoksa her şeyin bir anlamı olması mı? Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün algıda seçicilik mi, evrenin gönderdiği işaretler mi konusunu konuşacağız. Evet aşkım, sence algıda seçicilik mi var yoksa evren bize işaretler mi gönderiyor? İyi akşamlar arkadaşlar. Bence her ikisi de. Şimdi günlük hayatta ruh hallerimize göre evren bize mesajlar gönderiyor ama duygu durumumuza göre biz işlerinden seçerek alıyoruz. İşte bu da algıda seçicilik oluyor aslında. Peki algıda seçiciliğe örnek olarak ne verebiliriz? Mesela bir kadın örnek verecek olursak hamile olmadığı zamanlarda da karşısına tabii ki de hamile insanları görür falan ama hamileliği esnasında sürekli bebekle ilgili şeyler, bebekle ilgili şarkılar ya da hamile insanlar bu tarz şeylerle çok sıklıkla karşılaşabilir. Çünkü duygu durumu, ruh hali o anın içinde olduğu için dikkati ona vermiş olduğundan dolayı sürekli hamile kişiler görebilir. Bu da algıda seçicilik oluyor. Ya da şöyle bir başka bir örnek verecek olursam. Şimdi bir tane kız arkadaşım vardı. Sevgilisinden ayrılmıştı. Sevgilisinde bir araba markası vardı. Sürekli onu görüp duruyordu. Bu bir işaret mi? Bu bir işaret mi? Evrenin bana verdiği bir işaret mi? Diyordu. Ben de ona şey demiştim. Bu senin algıda seçiciliğin. Sonuçta onun bir arabası vardı o marka. Sen de sürekli aklın onda olduğu için o arabalar, o araba markası senin dikkatini çekiyordu. Bu gerçekten var. Yani ben hayatımda buna birçok kez şahit oldum. Yani herhangi ilgilendiğim bir ürünle alakalı, eğer onunla ilgileniyorsam, onu almayı düşünüyorsam sürekli o karşıma çıkıyor. Veya da bir araba almak istiyorsam, Hı hı. hangi arabayı alacaksam, hangi arabayla ilgileniyorsam sürekli karşıma çıkıyor. Yani gerçekten bu algıda seçicilik var. Yani Yani o arabalar vardı zaten de Hı hı. sen aslında almaya karar verdiğin için o markayı daha çok mu dikkat ediyorsun artık? Yani artık ben de dikkat ediyorum. Sürekli ben onunla ilgilendiğim için, Hımm. sürekli onunla Yani evren sana mesaj mı gönderiyor? yani baktığımda algıda seçicilik mi yoksa yani beynimi oraya odakladığım için beynim sürekli onu mu görüyor yoksa evren bana işaret mi gönderiyor? Bence birincisi. Bence algıda seçicilik var. Evren sana mesaj Evren göndermiyor. mesaj göndermiyor. Evren mesaj gönderirse farklı gönderir bence. Nasıl gönderiyor? Evren sana mesaj gönderirse senin hayatını kökten değiştirir. Hımm. Yani böyle arabayla, telefonla herhangi bir alacağın tişörtle, pantolonla ilgilenmez diye düşünüyorum. Evet, haklısın. O yüzden arkadaşlar algıda seçicilik var. Neye odaklanıyorsan o senin karşına çıkıyor. Evet, neye odaklanıyorsan o senin karşına çıkıyor. Bence evren mesaj göndermiyor, bu işlerle uğraşmaz. Yani bu kadar basit şeylerle uğraşmaz. Ama şimdi evren sana bazı noktalarda, bazı yerlerde, evren demeyelim de kader diyelim. Size bazı noktalarda, bazı yerlerde seçim şansı verir. Önünüze bir şey koyar. Bir fırsat gelir. Hı hı. O fırsatı değerlendirirsen sana verilen işareti, sana gösterilen hedefe gitmiş olursun. Yani o hedef de senin hayatını değiştirir. Hı hı. Yani evrenin, hayatın, kaderin sana getirdiği işaret budur. Yani bu kadar ciddidir yani. Ama yok işte araba alacaktım karşıma çıktı. İşte yok telefon alacaktım, yok kolye alacaktım, yok saat alacaktım. Bunlar benim karşıma çıktı. Evren bana bunu gösteriyor. Benim bunu almam lazım. Bana işaret veriyor. Bu bana işte şans getirecek. İşte bu beni bir yerden alıp bir yere götürecek falan gibi şeyler. Bu algıda seçiciliktir. Ama bazen evren işaret de gönderiyor ya. Ya mesela nasıl bir işaret gönderiyor yani? Nasıl gönderiyor? Yani eğer benim söylediğim şekilde algıda seçicilik türünde işaret gönderiyor mu sana evren, hayat? Yani sen bir şeyi düşündükten sonra mı sana sürekli bu mesajlar geliyor? Yoksa hiçbir şey düşünmezken da bir şey gösteriyor. Bunu yaparsan o yine aslında kaderin sana gönderdiği bir işaret oluyor. Algıda seçicilik de evrenin, hayatın sana gönderdiği işaretler arasında bence çok fark var. Bunlar birbiriyle kıyaslanacak sonuçlar doğurmaz. Evrenin mesajları genelde rüyada falan mı oluyor? Onu mu demek istiyorsun? Şöyle söyleyeyim. Rüyada bir şeyi gördün. Hı hı. Rüyada çok güzel bir rüya gördün örneğin. Yani ve bunu
Uyandıktan sonra reelde, yaşadığın hayatta bu şekilde bir şey karşına çıkıyorsa bundan bir mesaj çıkartabilirsin. Bu sana evrenin gönderdiği bir mesaj olabilir. Aşkım o zaman ben sana bir soru sorayım bir tane. Tabii olur bir tanem, sor. İşaretleri biz mi yaratıyoruz yoksa var olan işaretleri mi fark ediyoruz? Soru güzel. Bence işaretleri bizim isteklerimiz, arzularımız yaratıyor. Yani bizim isteklerimiz, arzularımız, istediğimiz şeylere odaklanmamız oradaki işaretlerin fitilini ateşliyor. Hımm. Bu fitil yana yana meşaleye dönüyor. Doğru. Ve sürekli bu fikirler aklımızda döndüğü için dışarı çıktığımızda tamamen bizim isteklerimize odaklandığı için beyin, Hı hı. bu işaretler sürekli karşımıza çıkıyor. Evet. Bundan dolayı işaretleri biz yaratıyoruz. Bizim beynimiz yaratıyor. Yani, ruh hâlimize göre, duygu durumumuza göre der miyiz böyle? Tabii tabii. O anki ruh halimize, istediğimiz şeye, isteklerimize göre bu işaretler yön alıyor. Bizi de yönlendiriyor. Hı hı. Peki hayatın tamamen rastlantısal olması mı yoksa her şeyin bir anlamı olması mı? Bu da güzel bir soru. Yani hayatın tamamen rastlantısal Yani olması mı? tesadüfen mi ilerliyoruz yoksa bir anlam mana içerisinde mi ilerliyoruz? Ya tabii şimdi bizim dünyada olmamızın bir amacı var. Bir anlamı var. Bu rastlantısal hiçbir şey bu dünyada olamaz. Hı hı. Yani bu kadar mükemmel bir düzen rastlantısal olması imkanı yok. Hı hı. Tabii ki bu yaşadıklarımızın her şeyin bir anlamı var. Ama algıda seçicilik tamamen aslında bizim kendi vücudumuzla, beynimizle alakalı bir durum olduğu için, bizim düşündüklerimizle bir alakalı olduğu için, isteklerimizle alakalı olduğu için rastlantısal şeyler yaşıyoruz. Hımm. Çünkü bizi hani herhangi bir şeye odaklandığımız için bizim beynimiz sürekli o istediğim şeye rastlıyor. Hı hı. Sürekli denk geliyor. Ama genel anlamda baktığımızda günün doğuşundan batışına, yaşadığımız her şeye, her canlıya baktığımızda her şeyin bir manası var Hı tabii. hı. Yaşadığımız her şeyin bir manası var. Bir sebebi var, bir amacı var. Hiçbir şey bu dünyada rastlantı üzerine yaşamıyor. Evet, tesadüf değil. Tesadüf hiçbir şey yok bence. Benim fikrim. Yani Arkadaşlar ben yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama katılıyorum ben bu ben de. şekilde düşünüyorum. Evet, siz de yorumlarınızı, yazabilirsiniz, bizimle paylaşabilirsiniz. Bir beğeninizi alırız. Hı hı. Bir abone olmanızı isteriz. Kanalımıza destek verin. Daha çok video çekmemiz için. Evet. Sizinle daha çok beraber olabilmek için. Konuları masaya yatıralım, beraber konuşalım. Sizin de konu istekleriniz varsa bunları bize bildirin. Bunları da konuşalım. Evet, Peki aşkım son sözleri alalım mı bu konuyla alakalı sence? alalım. Evet, son olarak şunu söyleyebiliriz. Düşüncelerimizin ve niyetlerimizin dış dünyada, somut tesadüflerle karşılık bulmasıdır. Ben bunu bu şekilde söylerim. Algıda Bilimsel seçicilik. olarak bu şekilde açıklayabiliriz aslında. Aynı şekilde aslında söylediklerimize birebir uyuyor. Hı hı. Düşündüğümüz, denk geldiğimiz, rast geldiğimiz şeylerde bu kadar basit işaretler göndermesi mümkün değildir. Evren, hayat, kader bize işaret gönderdiğinde Hı hı. bunu kesinlikle anlarız bir tane. Doğru. Benim son sözlerim de bu şekildeydi. Tamam. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet, İyi teşekkürler. İyi akşamlar. akşamlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.